Evet, bu video ölüm videosu. Çünkü konumuz Death Note, yani ölüm defteri. Ne yani? İnsanları öldüren sadece bir defter mi? Hayır, hayır. O sadece bir araç. Korkulacak bir şey yok. İsmi yazılan ölüyor. Ha, bir de isminiz yazılıyorsa yazan kişinin yüzünüzü aklınızdan geçirmesi gerekiyor. Aslında bu biraz rahatlattı. Zira bugünlerde maskeyle dolaşıyoruz. Allah'tan yüzümüzü pek gören yok. Kimin aklına gelirdi ölüm bir defterle geliyor? Tsugami Oba denen bir Japonun aklına gelmiş ve yazmış. Sonra Takeshi Obata ismindeki arkadaşına anlatmış ve o da çizerek resime dökmüş yazılanı. Ve Death Note, yani ölüm defteri, 2003'ten 2006'ya kadar haftalık Shonen Jump adlı dergide yayınlanan bir manga. Manga mı? Bir saniye, hepimiz biliyoruz zaten, bilmeyen mi var mangayı? Tabii ki o değil. Manga, Japonya'da çizgi romanlara verilen bir ad. Videomuzun başında bahsettik ama biraz daha derine inelim. Nedir bu Death Note? İsminden de anlaşılacağı gibi bir ölüm defteri. Bu defteri ele geçiren kişi öldüreceği insanın ismini yazıp yüzünü aklından geçirmesiyle ve nasıl ölmesini yazmasıyla çalışıyor. Eğer ölüm sebebi belirtilmez ise kalp krizi ile ölüyor ismi yazılan kişi. Shinigami'nin dünyaya atmasıyla başlıyor ölüm defteri macerası. Hemen belirtelim. Shinigami, Japonya'da ölüm tanrısı anlamına geliyor. Japonlar tarafından kültürlerine ve dinine kabul edilmiş bir ölüm meleği figürü. Bizim ölüm meleğinin ismi Ryuk. Kendi dünyasında hep aynı şeyleri yapmaktan sıkılıyor ve eğlenmek için ölüm defterini dünyaya atıyor. Bu arada ölüm meleği deyince korkutucu bir yaratık gelmesin aklınıza hemen. Tamam, biraz korkutucu ama bir o kadar da eğlence düşkünü. Biraz şakacı ve elma hayranı. Evet, bildiğiniz elma. Görünce verdiği tepkiye bakar mısınız? Neyse, biz konumuza dönelim. Bu düşen defteri 17 yaşında Light Yagami adında bir lise öğrencisi buluyor. Light çok zeki ve derslerinde çok başarılı bir öğrenci. Aslında özünde iyi birisi. Zira düşüncesine göre bu dünyada en önemli şey adalet. Haberlere yansıyan cinayetlerden ve insanların yozlaşmasından son derece bıkan Light, defteri bulduğunda ilk önce defterdeki kuralları okur. İlk kural: bu deftere ismi yazılan kişi ölür. Tabii bunu bir şaka zanneder ve hatta güler. O arada televizyondaki haberlerde bir rehin tutma haberi yayınlanır. Şüphelinin ismi ve yüzü televizyonda açıklanır. Light tereddüte düşse de böyle bir şeyin gerçekleşmesinin imkansız olduğu düşüncesine inandığı için şüphelinin ismini deftere yazar. Ertesi sabah gazetede şüphelinin kalp krizi geçirip öldüğünü öğrenince defterin gerçek olduğunu anlar. Ölüm defterinin gerçek olduğunu anlayınca tüm suçluları ölümle cezalandırmak için kullanmayı seçer ve kendisine halk tarafından Japonca'da ölüm anlamına gelen Kira lakabı verilir. Light'ın en çok istediği şey suçlulardan arınmış, Tanrı'nın ise kendisinin olduğu bir dünya yaratmak. Kendini adaletin bekçisi olarak görür ve bir süre sonra Tanrı olduğuna inanır. Interpol tarafından bu gizemli ölümler hakkında bir soruşturma başlatılır. Ve bu soruşturmanın başındaki kim dersiniz? Yagami Light'ın babası, dedektif Shoichiro Yagami. Polis bu kadar zeki bir lise öğrencisiyle başa çıkamaz. O zaman devreye Bay Lee girer. Kim bu Bay Lee? O da Light Yagami gibi genç ama çok zeki, hatta dünyanın en iyi 3. dedektifi olan genç biri. Peki dünyanın en iyi 1. ve 2. dedektifi kim? Tabii ki onlar da Bay Lee. Çünkü gizlilik amacıyla farklı isimlerle yer alıyor. Bay Lee biraz enteresan bir kişilik. Farklı bir oturuş şekli var ve bu şekilde oturmazsa
düşünme kapasitesinin %40 azaldığını düşünüyor. Her zaman çikolata veya lollipop yer. Ayak masajına bayılır ama görünüşünün aksine çok güçlüdür. Bu çok zeki iki kahraman sanki satranç oynamaya başlar. Hamleler, hamleler, hamleler. Savaş başlamıştır. Peki bu kadarla bitiyor mu? Tabii ki hayır. Rem isminde ikinci bir Shinigami yani ölüm meleği çıkar. İkinci bir defter ve bir kural daha. Bu kural ölüm meleğinin gözlerini almak. Peki bu gözlere sahip olmanın avantajı nedir? İnsanlara bakınca kimin ne kadar ömrü kaldığını görmek. Ama bunun bir bedeli var. O da bu gözlere sahip olmak için kalan ömrünüzün yarısını ölüm meleğine vermek. Siz olsanız bu anlaşmayı yapar mıydınız? Ölüm Defteri isimli manga çok beğenilip çok ilgi görür. Hatta dünyaya anime sevgisini aşılar. Bu kadar güzel, hatta muhteşem bir 37 bölümlük konu neden çizgi roman olarak kalsın ki deyip 2006 yılında yani çizgi romanın bittiği yıl filme dökülür. Sonra yetmedi deyip 2007 yılında anime yani çizgi dizisi yapılır. Konu güzel olunca çeşitli versiyonları yapılmış ama en son Netflix ABD yapımı versiyonu çekilmiştir. İzlememiş olanlar için diyorum, kaçırdığınız çok şey var. En son yapım olan Netflix versiyonunun fragmanıyla sizi baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. What if we can change things? The human whose name is written in this note shall die. Shall we begin? You're a death god. Yes. What exactly can I do with this death note? Put your name down and see what happens. It's not gonna solve a few crimes. It's gonna solve all crime. Do you think that I'm crazy? I think you're not crazy enough. We could change the world. The killer has taken credit for over 400 deaths. Although we do not know how he kills his victims, we do know he's not some omnipotent force. He's a person, like you or me. You're the one who flew into the sun. I'm just here to make sure you burn. We're not the good guys anymore. Hope you know what you're doing. I promise you, you will not survive. What they want is a god. So let's give it to them.